Sadece 10 dakikada birbirinden lezzetli bir salata, bir meze yapacağız. Hızlı, pratik, ekonomik, inanılmaz lezzetli. Şu elimde görmüş olduğunuz sadece bir parça tavuk göğsünden tuz, karabiber ve üstüne geçecek kadar su oda sıcaklığında. Saat gece 3, bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. İlk başta pratik bir salata yapacağız. Daha sonra inanılmaz bir meze yapacağız. Kaçırmayın sakın. Salata ve meze yaparken mutlaka mısırı böyle dondurulmuş kullanın. Konserve kullanırsanız hem israf edersiniz, iş yeriyseniz de fire verirsiniz. Ama böyle dondurmuş kullanırsanız her zaman elinizin altında mısır bulundurabilirsiniz. Üstüne geçecek kadar su, tavuk haşlandı. Şöyle bir kaba alalım, didikleyeceğiz. İlk salatada tavuğu sadece kullanacağız. İkinci mezemizde hem tavuğu hem de tavuğun suyunu kullanacağız. Buradaki önemli nokta, püf noktası, mutlaka lezzetli olmasını istiyorsanız mezelerinizin kullanırken tavuk suyunu süzmelisiniz. Bu hemen arkada sırasını beklesin. Bu arada tavukları didikliyoruz ama sizden istediğim çok iyi didiklemelisiniz. Görüyorsunuz değil mi? Hepsini kontrol ediyorum ve tekrar arka tarafa alıyorum. Büyük salata kabı kullanalım, daha rahat çalışalım. İster göbek salata, ister kıvırcık salata, ister mağlur salata, hangisini kullanacaksanız ben yarım kıvırcık salatası kullanıyorum, kıvırcık kullanıyorum. Hemen şöyle ince ince kestikten sonra genişçe salata kabımın içine alıyorum. Sadece 10 dakikada bitireceğiz tarifi. Süzme yoğurt, markası hiç önemli değil bu saatten sonra. Hangisi en ucuzsa onu kullanın. 2 yemek kaşığı süzme yoğurt. Bunu lezzetlendirmek için mayonez, 1 yemek kaşığı mayonez kullanalım. Bu arada Galatasaray'ı tebrik ediyorum şampiyonluğundan dolayı. Ama bazı Galatasaray'a benim Fenerbahçe olduğumu bile bana laf atıyorlar. Ve mısırı hemen suyunu süzelim. Benim çıkarsız yaşantım sizin menfaat terazinizi bozar. Sadece yarısını kullanıyoruz mısırın. Daha sonra süslerken üstüne kullanacağız. Hardal. Şöyle yarım yemek kaşığı hardal. Mardal sevmiyorum falan, kesinlikle kabul etmiyorum. Zeytinyağı. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kullanalım. Yetmezse ilave ederiz. Ve karabiber. Tuz. Ceviz. İsteyen ceviz kullanabilir, imkanı olan. Çok lezzetli olur. Yoksa evde kullanmayın. Her zaman kural. Evde ne varsa onu kullanıyoruz. İş yerinde değiliz. Cevizi de ilave ediyoruz. Ve sıra tavuklara geldi. Bir salata, bir meze yapacağız. O yüzden sadece yarısını kullanacağım. Esasında burada 60 gram, 70 gram tavuk size yeterli olur. Ama ben bolca kullanacağım evde yaptığımız için. Karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra biraz kuru olduğunu görüyorum ve biraz daha zeytinyağı ilave ediyorum. Tekrar karıştıralım. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Evet, tabaklayalım. İyice tabaklayalım. Ve üstüne kalan mısırları ilave edelim. Bunu hem görüntüsü hem de yerken lezzetli olması için cips, isterseniz ekmek kızartıp yanına koyabilirsiniz ama cips çok yakışır. Üstüne biraz daha zeytinyağı, hem parlak gözüksün hem lezzetlensin. Biraz pul biber renk verir. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız inanılmaz güzel gözüküyor, güzel kokuyor. Tablo gibi oldu. Michelangelo, Picasso, Leonardo, kalkın ulan, ustanız geldi. Biliyorum, bunu söyleyince sinirlenenler oluyor bana ama istedikleri kadar sinirlensinler. Ben ayıya dayı demem. Yıkılsın köprü. Bu arada isteyen yoğurda sarımsak da katabilir. Çok hızlı yaptık. 10 dakika bile sürmedi. Tabii tavuk haşlandıktan sonra diğer mezeye geçelim. Bir tane de meze yapalım. 3 dilim ekmek. Yalnız ekmeklerin sadece içini kullanacağız ve şöyle küçük küçük parçalara ayıracağız. Köşelerini kullanmayın. İsteyen kullanabilir ama sert olur, lezzetsiz olur. Ama tabii ki tercih sizin. Şu bir. İçine al. Ve
didikte. Daha sonra tavuk suyumuzdan, süzdüğümüz tavuk suyu, dikkat, süzmüş olmamız önemli. Tamamen üstünü geçmeyecek kadar şöyle bir tık, hatta şöyle, bakın şu şekil. İyice ıslandığından emin oluyorum. Tuzluyorum. Karabiberliyorum. Miktarlar size kalmış. Hemen bir sarımsak. Sarımsağı eziyorum. Hemen içine. İyice şöyle bir sarımsakla birlikte. Daha ocağa koymadım, dikkat edin. İyice yediriyorum. Ocağın altı ısısı en güçlü şekilde yanıyor. Ve en yüksek ısıda kaynayana kadar bırakıyorum şimdilik. 2 dakika sonra hemen altını kapatıyorum. Bakın. Kefi görüyor musunuz? Şu kefleri alıyorum. Daha sonra ekmekleri kevgir yardımıyla kabın içine. İşte bu. Tavuklar içine. Bir çatal yardımıyla. Şimdi bu artık bunu lezzetlendireceğiz. Tuz, karabiber, kırmızı pul biber. Tekrar karıştır. Çok iyi ezerek yapıyorum. Tavukla bütünleştirdim ekmek içlerini. Hatta bakın ekmek içi olduğunu göremeyecek duruma geldiniz. Görüyor musunuz? Önemli olan bu. İyice tiftik olup ezildiğine inandıktan sonra biraz şöyle zeytinyağı 5-6 yemek kaşığı kadar, hatta 7-8 de olabilir, size kalmış. Hemen şurada ısınsın. Şöyle 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Kaynamaya başladı, ısındığı anda bakın şöyle yarısını, şu sesi duydunuz mu? Doğru yoldasınız. Bu ısınmaya devam etsin kısık ateşte. Karıştır. Hiç bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmediniz değil mi? Bak, şunun görüntüyü görüyor musun? Bunu biraz dinlendirdiğiniz zaman çok daha lezzetli olur ama benim zamanım yok. Ilık ılık yiyeceğim ben. Görüyorsunuz değil mi yapısını? Yapısını görüyorsunuz. Tiftik. Tabaklayalım. Bir katman daha yap. Bunu niçin yapıyoruz? Yağ üstünden verdiğimiz anda her tarafına bulaşsın diye. İşte bu. Nasıl gözüküyor? Şöyle döndürüp bütün yağın içine geçmesine izin verelim. Gördünüz değil mi? 2 meze tavuk haşlandıktan sonra 10 dakika. 15 dakika değil, 10 dakika. Ama Koray, biz ekmeği tavuk suyuyla kaynatmıyorduk. Bu şekil yapmıyorduk. Lezzetli olur mu ki? Sadece tadına bakın. Ondan sonra yorumlara yazın. Zaten bizim kanalı takip edenler ne demek istediğimi anlıyordur. Artık şunların bir tadına bakalım. Burası mis gibi kokuyor. Şöyle cipsinden alırsın. Açın ağzınızı. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Açın ağzınızı. Nasıl lezzetli biliyor musun? Evde hayat kurtarır. Eşiniz, dostunuz geldi mi misafirleri mest edebilirsiniz. Bir de şöyle tadına bakalım. İsteyen sarımsak da ekleyebilir orada. Size kalmış. Gece işi olmayan sarımsak ekleyebilir. Ben eklemedim. Bir de şunun tadına bakalım. Bu sizi mest edecek. Ya Koray, bu kadar az bir malzemeyle. Bak, kesinlikle düşmüyor. Görüyor musunuz çataldan? Bunun da püf noktası bu. Açın ağzınızı. İsteyen biraz mayonezle, hafif yoğurtla lezzetlendirebilir. Tamamen size kalmış. Ama bana sorarsanız böyle yeterli. Hemen şuraya bir film bırakıyorum. İzleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman unutmayacağım. Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet bir gün tanışacağız ve buluşacağız. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.